Peki. Burak Bey, size döneyim. Hizbullah ve İsrail askerleri arasında bir çatışma çıktığı bilgisi. Hizbullah bu sabah Lübnan'a sızmaya çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını söyledi. Ve sınır ötesindeki İsrail askerlerini hedef aldığı bilgisini de paylaştı. Acaba bu ne anlam ifade eder? Tabii biz İran'a odaklandık. İsrail orada nasıl bir tepki verir, nasıl bir misilleme verir diyoruz ama bir yandan Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Bir yandan Lübnan sınırından kara harekatı devam ediyor. Yemen'deki Husilerle karşılıklı olarak birbirlerini hedef alıyorlar. Tüm bunlara baktığımız zaman acaba gidişata dair nasıl bir yorum yapmak lazım? Neredeyse pek çok noktada cephe açmış durumda İsrail. Evet. Ama tabii cephe açmış, tam anlamıyla mı açmış? Evet. Ayrıca da bunları ne kadar sürdürülebilir? Şu konjonktürde tartışılır. Bu çatışma Hizbullah'ın ne kadar akamete uğratılsa bile son 10 günlük periyotta hala bir kara harekatı geniş kapsamlı söz konusu olursa bir direnç gösterebileceğinin, tabii 2006'ya kıyasla daha düşük seviyede kalacaktır ama bir direnç gösterebileceğinin göstergesi. İsrail'in bu operasyonlarının daha fazla belli seçilmiş noktalara yönelik özel kuvvet operasyonu şeklinde cereyan edileceği, planlanacağını değerlendiriyorum. Burada yani çok geniş kapsamlı bir işgal harekatına dönüşmeyeceğini düşünüyorum. Lübnan'a yönelik harekatının ama buna karşılık çok derece şiddetli bir şekilde hava saldırılarıyla Lübnan'ın güneyini ve genel olarak Hizbullah hedeflerini vurmaya devam edecek. Bu da çok daha fazla insanın güneyden kuzeye doğru göç etmesi ve sivil kaybı anlamına geliyor. Bir nevi, hep söylüyorum, bölgenin insansızlaştırılması da tercih edilen, bu operasyonu tercih edilen sonuçlarından bir tanesi. Şimdi İran meselesine, diğer cepheye, İran'ın bu saldırısıyla oluşan yeni duruma tekrar aynı şeyi söylüyorum. Benim kanaatim Amerika Birleşik Devletleri'nin de kontrolünde ve yönlendirmesiyle ve baskısıyla gerekirse de daha sınırlı seviyede İran'ın enerji altyapılarını veya bazı stratejik hedeflerini hedef alan ama İran'ın yaptığından daha fazla fiziki hasar bırakan bir saldırı silsilesi yaşayacağız diye düşünüyorum. Bunun emareleri de çok belirgin bir şekilde bence ortaya çıkıyor. İran'ın bütün her tarafını geniş bir planlamayla vuracak bir hava saldırısını İsrail'in yapacağı kanaatinde değilim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde tercih edebileceği bir durum değil. Bu şekilde durum eşitlenmiş oluyor en azından psikolojik olarak. İran'da kendi taraftar kitlesi açısından psikolojik olarak işte Tahran'da yapılan gösteriler vesaire, yani kendi kamuoyuna, kendi taraftar kitlesine, Orta Doğu'daki Şii nüfusa bir ne diyelim, biz de bir şeyler yapıyoruz'u göstermeye gayret ediyor ve bunun algısını ve propagandasını yapıyor. Ama tekrar söylüyorum, hiçbir şekilde küçümsemek değil ya da insanların ölmesini tercih etmek değil. Bu kadar geniş kapsamlı saldırı yapıp da bu kadar az fiziki hasar bırakıyorsanız ben bunu birazcık tartışırım ve değerlendiririm. Tekrar aynı noktadayım. Bu başlıkların mahiyeti ne? Yani bunları böyle hani biraz da espriyle söyleyelim. Ateş çıkaran bir şeyler mi attınız yani? Bu kadar hasar çok az çünkü. Yani ortada hasar denir. Yani bu kadar 200'e yakın füzeden bahsedilip de ortaya çıkan fiziki hasar ve insan kaybı biraz insanı, yani birazcık meselenin işte Metehan abinin dediği gibi kontrollü bir çatışma mı? Böyle bir tercih mi bulunulmuş? Önceden haber mi verilmiş? Olmadık şeyler değil. Trump bunun açıklamasını geçmişte yaptı. Bunlar olmadık şeyler olmadığı için biz bunları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Ama elimizde tabii bunları sadece değerlendiriyoruz. Çünkü elimizde done olması lazım ki tam bir analiz yapalım. Bu kadar, yani bu bilgiyle bu kadar analiz yapabiliyoruz.